Selamlar, yeni bir yayına hoş geldiniz. 2019 yılının Palo Alto'dan, Silikon Vadisi'nden yaptığım bu son yayını. Birazdan havalimanına gideceğim, uçağa bineceğim. Bindiğim anda zaten Türk Hava Yolları'na binince kendinizi bir anda Türkiye'ye adım atmış gibi hissediyorsunuz. Sonra da uç, 13 saat uçacağım. Ve de inşallah sağ salim memlekete geleceğiz. İnşallah. Biraz önce Venezia kafede oturdum. Oğlanı okula bıraktım. Venezia kafe ne diyeceksiniz? Venezia kafe burada bizim İstanbul'da Bebek kahvesini düşünün. Müdavimlerin gittiği. Bir sabahleyin orada buluşuyorlar. Gördüğüm kadarıyla bir müdavim ekip var, 10-15 kişi. Ben onun bir parçası değilim ama yan masada öyle kulak kabartıyorum. Bakayım Palo Alto'da ne konuşuluyor diye. Genelde işte bugün ev geyiği yapıyorlardı mesela yan masada. İşte birisi ev almış da şu kadar pahalıymış da bu kadar bilmem neymiş de falan. Tabii geçen gün dedim ki ya bizim burada komşuya ziyarete geldi CBS Haber, sabah haberleri dedim. Bir arkadaşım diyor ki komşu da kimdi? Mark Zuckerberg ve ailesi yaşıyor. Ulan diyor milyarderlerin arasında yaşıyorsun diyor. Dedim ki evet ama ben milyarder olduğum ya da milyoner olduğum için değil. Adamlar milyoner, milyarder olduktan sonra başka yere gitmedikleri için aynı yerde yaşıyoruz. Bunu tam olarak anlatmayınca millet yanlış anlıyor. Bizdeki zenginlikle buradaki zenginlik arasında birkaç temel fark var. Bunlardan bir tanesi de insanların zengin olduktan sonra hayat tarzlarını değiştirmemeleri. Buralar ucuz yerler değil. Palo Alto sonuçta Silikon Vadisi'nin en pahalı yerlerinden bir tanesi ama yine de bir milyarder istese gider hayvan gibi evde de yaşayabilir. Ne bileyim kocaman bir evde de yaşayabilir. Lamborghini de çeker altına, bir Lamborghini de çekebilir. Burada genelde öyle olmuyor yani. Bakıyorsunuz bir mühendisin çocuğuyla bir milyarderin çocuğu aynı okula gidiyor. Aynı devlet okuluna gidiyor. Tabi buradaki devlet okulları da iyi. Yani eğitimi iyi, iyi. O yüzden yani buranın havasını biraz anlatmakta fayda var size. Anlatınca millet yanlış anlıyor diyorum ya. Yine o yayında espri yapmıştım. Demiştim ki adam çok daha fazla zengin olsa ne olur? 3 sokak ileriye taşınır. Yani buradaki kastım da yani bu adamlar gidip hani şu gördüğünüz evlerin dışında böyle ultra büyük evlere taşınmıyorlar. 3 aşağı 5 yukarı. Steve Jobs da burada oturuyor. Ne bileyim. Daha adını bilmediğimiz bir sürü adam var yani. Milyarder var. Onlar da buralarda oturuyorlar işte. Palo Alto'da böyle. Burayı nevi şahsına münhasır kılan da biraz bu. Bir tane Palo Alto News diye günlük gazete çıkıyor burada. Ara sıra göz gezdiriyorum. Vallahi ileride ben de bir Bodrum News diye bir şey çıkartabilirim yani. Tam bir yerel gazete işte. Bakıyorsunuz mesela burada Silikon Vadisi diye bir dizi var ya işte onun 6. sezonu dün yayınlanan bölümünde bilmem şu konu ele alındı diye manşet yapmışlar. Şahane abi, böyle bir haber dünyası olacak yani, düşünsenize. Bir de biraz önce de eski bir sinemayı çalışma mekanına dönüştürmüşler. Saati 3 dolara masa kiralıyorlar. Oturdum 2-3 saat size burada anlatacağım haberlere baktım. Ne var ne yok diye. Biraz önce gelirken Ceren Özdemir cinayetine baktım. Biliyorsunuz bir psikopat, suçlu bir psikopat tarafından gencecik bir kızcağız öldürülüyor. Kırmızı Pazartesi cinayeti bölüm 173 Türkiye'de geçen. Niye? Göz göre göre gelmiş. Adam katil, hırsız. Ama iyi halden açık cezaevine yollamışlar adam. Hem de bir daha önce firar ettiği şeye. Abi böyle bir ülkedeyiz. Yani yazarı, çizeri tek kişilik hücrede tecrit politikasıyla olağanüstü güvenlikteki hücrelerde tutuyoruz. Katili, hırsızı, firariyi alıyoruz açık cezaevine, bir de kaçıyor adam. Kimsenin haberi yok. İçime fenalıklar basıyor bunu düşündükçe. Bir de iyi hal. Neyin iyi hal ya? Adam kaçmış, katil, bilmem ne, iyi hal. İyi haliniz batsın yani. Neyin iyi hali bu? Bu iyi hal meselesini bence iyice bir gözden geçirmek lazım. Hay Allah'ım ya. Fransa'da ortalık birbirine girmiş biliyorsunuz. Neden de emeklilikle ilgili yapılan düzenleme, süresiz greve gitmiş insanlar. Gidiyorlar.
Ortalık toz duman. Şu ara Fransa'ya gidecek varsa büyükelçilik yerine ben uyarayım. 10 kere düşünün. Hani dur bir hafta sonu kaçama Fransa'ya gidelim diyen beyaz Türklerdenseniz Roma'ya gidin. Böyle tuzlu kuru öneriler size. Allah'ım ya. Impeachment meselesi konuşuluyor burada. Trump'ı görevden alacaklar mı, almayacaklar mı? Bu arada bakın mesela Trump ben burada deyince millet anlamıyor. Türkiye'nin bir numaralı dostu Trump diyorum. Ya amma abartıyorsun diyor. Bakın Beyaz Saray'da yine müdahale gelmiş ve Ermeni soykırımı tasarısı Senato'dan bir kez daha gündeme getirilmemiş. Yani getirirse belki geçecek ama Beyaz Saray'ın isteğiyle getirilmedi deniliyor. Önemli bir şey yani baktığınız zaman. Neyse işte Türkiye'nin dostu Trump'ı görevden almak istiyorlar. Öyle gideyim. Dün de bir tane demokratların tanığı bir profesör çıktı. Münasebetsiz bir espri yaptı. Dedik ya işte burada kuvvetler ayrılığı var. Trump padişah değil. Sonra işte başladı bildiğiniz Sibel Can'ın şarkısını söylemeye. Bu devirde kimse şah değil, padişah değil. Öyleymiş. Kimse sultan değil. Yok ya atıyorum, uyduruyorum yani. Abi münasebetsiz bir espri yaptı yani. Şöyle bir espri yaptı. Buraya bank koymuşlar. Oturayım şuraya 2 dakika. Şöyle bir espri yaptı. Dedi ki Trump'ın bir tane oğlu var. Yani 3 tane oğlu var da bir tane en küçüğü. Ya dedi Trump'ın dedi oğlunun adına baron koyması oğlunun baron olacağı anlamına gelmiyor. Burası kraliyet değil diye bir espri yaptı. Melania Trump da hemen böyle 5. dakikasında tweet attı. Küçüklerin bir özel hayatı vardır. Bunları bu meselelere karıştırmamak gerek diye. Haklı şimdi yani baktığınız zaman. Melania yengemiz haklı bir tepki gösterdi. Kadın da özür diledi ama o kadar zaten aptalca bir espri yapıyor ki yani özür dilesen de özür dilemesen de. Burada ilginç bir şey vardı. Yine başkanlık yarışıyla ilgili bir. Kamala Harris şeyden vazgeçti. Burada siyahi aday adayıydı ve kampanyasını başlatmıştı. Bunu size duyurmuştum. Fakat bugün New York Times'ta ilginç makale okudum. Bizi de ilgilendiren bir kısım vardı. O yüzden bunu size değineyim istedim. Makalede diyor ki ya Kamala Harris'in bu şeyinden başkanlık yarışından kampanyasını bitirmesinden alınacak dersler diye bir makale yazmışlar. Ve diyorlar ki yani bir insan siyahi diye siyahilerin ona oy vereceğini düşünmek yanlış. Şu andaki siyahiler burada kimden yana çıkarları varsa ona veriyorlar. Eğer Biden diyeceklerini, onların isteklerini hayata geçirecekse ona oy veriyorlar. Yoksa bir insan sadece siyahi diye oy vermiyorlar. Tabii şimdi mesela kadın ilk kampanyayı başlatmış, $1,5 milyon toplamış. Sonra o topladığı para da yetmemiş. Niye? Çünkü karşısına bir geldi adam, şeyin başı, Bloomberg'in sahibi, $37 milyon bir günde harcadı adam. Bir günde $37 milyon harcadı yani düşünsenize. Ve kadın işte bu kampanyasını yaparken tişörtler yapmış, işte böyle muglar bastırmış yani kahve kupaları bastırmış, onları satmışlar falan, kaynak yaratmaya çalışmışlar. Şimdi bu çok ciddi bir mesele bizde. Bizde de ciddi bir mesele. Çünkü daha önce de değiniyorum. Kimse benden başka da değinen yok ama bizdeki sistemin çalışması için de önemli bir şey. Ya da nasıl çalıştığını anlamamız için de. Kaynak ne? Yani kadın ve bakıyorsunuz kadın diyor ki bizim para yok o yüzden kampanyayı bitiriyoruz. Bütün bunları yapmasına rağmen. Şimdi bizde hiçbir partiye hiç kimse kaynağını sormuyor yani. Hiç kimse şey demiyor. Kardeşim sen bu parayı nereden buldun? Bu iş adamları seni neden destekliyor? Şimdi bir devlet yardımı alan partiler var, biliyoruz onu. Ama işte bu dediğim gibi Davutoğlu'nun partisi, şeyin partisi, Ali Babacan'ın kurulacak partisi. Bunların parası nereden geliyor? Şimdi bakıyorsunuz her yerde ilanlar, bilmem neler doluyor bu seçimler öncesinde. Bu paralar, bu değirmenin suyu nereden geliyor diye sormak gerekiyor. Demokrasinin olmazsa olmazlarından bir tanesi bu. Buradaki bu Kamala Harris kampanyası da bunu bize çok iyi gösteriyor. Geçen gün Levent Güntekin'den bahsetmiştim Ali Babacan deyince. Ya Ali Babacan'ı övüyor, Ali Babacan'a katılabilir diye. Alınmış. Diyor ki ya iyi iş yapan herkesi övdüğümüz zaman hemen onlara katılmak zorunda mıyız? Herkes bana senin yayını söylüyor. Millet benim oraya katılacağımı düşünüyor diyor. Dedim kötü bir şey değil ki, katılabilirsin eğer şeyse.
İyi de katılmıyorum diyor. Tamam dedim o zaman, ben daha dikkatli olayım, düzelteyim dedim yani. Levent Gültekin katılmıyormuş yani. Tamam mı Ali Babacan'a? Şimdilik, yarın bir gün katılabilir. Niye katılmasın? Bence hiçbir sakıncası yok yani. Katılırsa da neden katıldın Levent Gültekin demezler kimseye. 2019'da NATO görüşmeleri Londra'daydı biliyorsunuz. İşte Erdoğan da katıldı. Konuşuldu, şey oldu. 9 madde çıktı. Ama kala kala Kanada Başbakanı Trudeau'yla Macron'un Trump'la dalga geçtiği ve kameraya yakalandıkları bir görüntü kaldı. Komik bir görüntü, gördünüz mü bilmiyorum. Trudeau var, işte Şansölye Merkel var. Boris Johnson var, İngiltere Başbakanı. Macron biraz geç geliyor herhalde bir toplantıya, kokteyle Buckingham Sarayı'nda oluyor. Trudeau da dalga geçiyor. Diyor ki ya işte 40 dakika süren basın toplantısından dolayı gecikti bu diyor. Zaten diyor işte Trump'ın ekibinin böyle ağızları yere düşmüştü. Uzattıkça uzattı Trump diye dalga geçiyor. Bu da kameralara yakalandı. Trump'a sordular ne diyorsunuz diye. 200'lü bu Trudeau dedi. Neye atıf yapıyor? Hatırlarsanız bunu da anlatmıştım daha önce sizlere. Kendisi bu bir dönem siyahi şeyine girmişti. Böyle yüzünü siyah boyayıp güya espri yapıyor. Hani Cadılar Bayramı'nda siyahi gibi giyinmiş gibiydi. Çok konuşulmuştu Kanada'da. Hatta oyları acayip düştü. Yani çoğunlukla değil azınlık hükümeti falan kurdu diye hatırlıyorum Kanada'da. Buna atıfta yapıyor ama tabii ki 200'lü diyor. Hatta biraz da erken çıktı geldi. Joe Biden falan dalga geçiyor şimdi. Demokratların adayı Trump'la. Amerikan başkanıyla dalga geçiyorlar diyor. Bir kelime geldi aklıma. Demeyeyim hadi onu. Hay Allah'ım ya. Şimdi ilginç bir şey daha var. Cumhurbaşkanı Erdoğan biliyorsunuz gitti oraya ve Cambridge'de bir cami açtı. Ve yine her zamanki gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar diye bu camide yaptığı konuşma anlatıldı, konuşuldu. Bense konuşmadan çok camiye bakayım istedim. Ya bu ne kadar güzel bir cami dedim yani. Ahşaptan yapılmış böyle bir bizdeki gibi kubbeli değil, Cambridge'in içinde. İlginç de bir hikayesi var. Pek çok kişinin katkılarıyla yapılmış bu. Mesela kanserli bir kız ölümünden önce tam 200.000 pound toplanmasını sağlamış bu camiye. Düşünsenize ne kadar önemli bir şey. 200.000 pound. Pek çok kişi katkıda bulunmuş. Katar, bizim Diyanet İşleri, işte Suudi bir prens diyorlar. Kim olduğu belli değil ama. Biraz Emevi camilerine benziyor, andırıyor. Ben böyle bir şeyde gitmiştim. Cordoba'da böyle bir cami var. Güzel bir cami böyle. Fakat şunu düşündüm. Yani ne kadar güzel cami yapmışlar. Yapanlar da arada Türkler de var. Türk mimarlar da var. İyi de kardeşim bu caminin benzerleri neden Türkiye'de yapılmıyor? Bizdeki camiler kopyalama yapıştır gibi yani. Hepsi böyle aynı, birbirinin aynı ve bir kısmında çirkin, kusura bakmazsınız. Kimse de ya bu cami mimarisine kafa yormuyor. Mesela bir Sancaklar Camii vardır, Emre Arolat'ın yaptığı. Ne kadar güzel bir camidir yani. Gidip gördünüz mü bilmiyorum. Bir dönem ben mesela Radikal'de yazarken yine ilginç bir cami tartışması vardı. Ankara'daki Eymir Gölü'ne bakan bir cami vardı. Hala var mı bilmiyorum. İşte bu caminin o göle bakan tarafı camdı. Duvarını cam yapmışlar. Bayağı ilginç bir tartışmaydı. Yani bir caminin duvarı cam olur mu? Ya da cam olursa ne olur? Ya da işte bu camilerden başlayıp işte inanç nedir? İnsanlar kendi işlerine mi dönerler camilerde? Ya da doğada Allah'ın yarattığı bir şey değil midir? Böyle bir ilginç bir tartışma vardı mesela. Bir cami mimarisinden yola çıkıp. Yani bakıyorsunuz büyük camiler de yapılıyor. Küçüğüyle büyüğüyle. Böyle farklı mimarideki camiler çok az gözüküyor. Oysa mesela bu mimarideki kutsal mekanlar çok önemli yerlerdir. Mesela mimari içinde önemli yerlerdir. Mesela kiliseler mimarlığın gösterildiği ya da cesur eserlerle bir şekilde güzel örneklerin sergilendiği önemli mekanlardan bir tanesidir. Bakın bir mesela İskandinavya'daki battı biliyorsunuz zavallı adamlar. Kiliselere bakın, pek çoğu örnek eserdir yani dünya mimarlığı açısından da, yenilikler açısından da, modernizm açısından da.
Bizde ise bir muhafazakarlık var ama bu muhafazakarlık daha çok hani gidiyorsunuz Cambridge'de bu kadar güzel bir camiyi görüyorsunuz. Bizde bunun 10 katı cami yapılıyordur, 100 katı cami yapılıyordur. Bir tane benzerini göremiyorsunuz. Tamam, ben bütün camiler öyle arayış içinde olsun demiyorum ama neden olmasın yani? Aradan bir tane, 100 tanesinden bir tanesi de olmaz mı diye de kendi kendime sormuyor değilim yani. Kadın kaldırımda bisiklet sürüyor. Acaba nereli? Ve Libya. Libya ile yapılan ilginç bir anlaşma var. Biliyorsunuz Akdeniz'de daha önce gittim ben. Doğu Akdeniz'deki gaz ve petrol aramalarını size yerinde göstermiştim. Ve orası Türkiye'yi dışladıkları bir ortam oluşmuştu. İşte o ortamı kırmak için de Libya ile bir anlaşma yapıldı. Ve anlaşmanın kanunu da meclisten geçmiş. Çok olumlu bir şey bu anlaşma. Takdir ediyorum. Şu yüzden takdir ediyorum. İşte bu böyle aşılır yani. Asarım, keserim, savaş açarım da değil yani. Kendi Türkiye yönelik komplolar böyle kırılır. En azından Doğu Akdeniz'de şu anda Türkiye'nin dışlandığı bir göl olmasını, hani göle dönüşmesi engellenmiş durumda. Diplomasi, monşerler, onların başarılarına yazabiliriz yani bunu baktığınız zaman. Diplomasi böyle işleyen bir şey zaten. O yüzden onu da çok çok takdir ediyorum. Bugün yayını biraz buraları anlatarak başladık. Biraz da devam ettik. Yavaş yavaş bir yayının daha sonuna geldik. Çok güzel bir yerde, çok güzel bir noktada yayını bitireceğim. Ben mimari kadar sevdiğim şeylerden bir tanesi de heykeller biliyorsunuz. Palo Alto'nun en ilginç evlerinden bir tanesi de arkamda. Gördüğünüz gibi şahane böyle karga heykelleri yapmışlar. Ve de yerleştirmişler. Bak 3 tane karga görüyor musunuz? Evet, yeni bir yayında, yeni bir YouTube yayınında buluşuncaya kadar şimdilik Silikon Vadisi'nden, Palo Alto'dan, kargalardan bu kadar. Kendinize iyi bakın.